Merhaba, süveterin ikinci bölümündeyiz. Hava güneşliyken tam rengini görebilmeniz için videonun başlangıcını süveterle yapmak istedim. Biliyorsunuz ben 50 santim olana kadar örmek istiyordum. Eni 50 santim, boyu 59 santim oldu. Yan bağcıklarını da 25 santim kadar yaptım yine. Bayrama yetiştirmek isteyen arkadaşlar vardı. Ben de o yüzden havanın gereklerine göre yapay ışıklar kullanarak ya da yine gün ışığıyla videoyu bitirmeye çalıştım. Yakadan ikili trabzan geçtik, lastik geçtik, bedenden ikili trabzan geçtik, lastik geçtik ve yan bağlarımızı hazırladık. Bağlama iplerimizi hazırladık. Alize Cotton Gold 67 numara kullandım ve örgünün başından sonuna 2.75 milim tığ kullandım. Sadece ip gizleyeceğim yerlerde 2 milim kullandım ki rahat edeyim. Düzgün bitiş yapacağım yerlerde 2 milim kullandım ki rahat edebileyim. Örgüyü de bu şekilde tartmak istiyorum kaç gram ip kullandım diye. Toplam 295 gram ip kullanmışım. Yani 3 yumak ip kullanmışım. Bir yumak 100 gram ediyor. Toplam 300 gram kadar kullanmışım. Yani 3 yumak kadar kullanmışım. Bilgileri de verdiğime göre artık bu aşamaya gelene kadar, bitene kadar neler yapmışım onları görelim. Birinci bölümde diğer önlük süveterlerde olduğu gibi motifleri birleştirdik ve omuz kısmını ördük. Alize Cotton Gold 67 numara ve 2.75 milim tığ kullanıyorum. Motif ölçülerim yaklaşık 13,5-14 santim. Birinci bölümde beden ayarlamayı anlatmıştım ama tekrar etmek istiyorum. Bizim buradaki beden genişliğimiz, önlük süveterdeki beden genişliğimiz sadece motiflerden oluşmuyor. Tekrar bunun üzerinde örnek vermek istiyorum. Motifler var, yan yana 4 tane, 3 tane de olabilir. Ama sadece motiflerden oluşmuyor beden genişliğimiz. Yanlardaki lastik kısımlarını da hesaba katmamız gerekiyor. Neden 3'e 3 yapıyoruz ya da 4'e 4 yapıyoruz onu da en başta tekrar etmek istiyorum. Ortalama bir beden yapmak istediğim için ben eninde 3, boyunda 3 motif kullandım. Çünkü motiflerim büyük. Dörtlü yaptıklarımda motiflerim küçüktü. 11 santim kadardı. O yüzden onları eninde 4, boyunda 4 kullanmıştım. Burada eninde 3 tane kullandığım halde 42 santim oldu. Yani dörtlü yaptığım kadar oldu neredeyse. O yüzden motifin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre üçlü mü öreceğiz, dörtlü mü öreceğiz onu ayarlıyoruz öncelikle. Şu aşamada omuzları ördük, motif ekleme yapamayız. Ama ne yapabiliriz? Lastikle beden genişletme yapabiliriz. Ben burada 42 santime ulaştım. 50 santime ulaşana kadar lastik kısmı öreceğim. Siz de bu şekilde motiflerinizi birleştirdiniz. Üçlü yaptıysanız da, dörtlü yaptıysanız da. Birinci bölümde dediğim gibi en garanti yöntem evdeki örgünüze göre hareket etmektir. Benden çocuklar için altıgen hırka anlatmamı istemiştiniz. Ben de çocukların bedenleri değiştiği için çocukların hırkasına göre, evdeki hırkasına göre size altıgen hırka anlatmıştım. Ne yapmıştık? Beden genişliğini ölçmüştük, boyunu ölçmüştük, kollarını ölçmüştük, onun gibi. Siz de evinizde severek kullandığınız bir yeleğin, süveterin ya da hırkanın beden genişliğini ölçüyorsunuz. Masaya ya da yere serdiniz, beden genişliğini ölçüyorsunuz. Diyelim ki sizin motiflerinizde benim gibi 14 santim, yan yana 3 tane koydunuz 42 santim oldu. Evdeki hırkanızı ya da yeleğinizi ölçtünüz, 55 santim geldi. Bunu evdeki yeleğiniz ya da hırkanız olarak düşünün ya da süveter olarak düşünün. Buradan buraya genişliğiniz 55 santim geldi. O zaman 6 santimlik bir lastik örelim. Bu tarafta 6 santim, bu tarafta 6 santim bir bütün şeklinde öreceğiz. 6, 6, 12 yaklaşık yine 54-55 santime ulaşırsınız. Ama siz S bedensiniz diyelim, küçük bedensiniz diyelim. Siz de ölçtünüz 48 geldi diyelim. 48 santim geldi, 49 santim geldi. O zaman ne yapacaksınız? O zaman da 2-3 santimlik lastikler örersiniz. Yani bu aşamada motif ekleyemeyiz evet ama lastik kısımlarıyla bedeninize uygun hale getirebiliriz. Bu büyük bedenler için de geçerli. 4'e 4 yaptınız diyelim. Yan yana 4 tane motif. Siz yan yana 4 tane motif yaptınız diyelim. Sizin de 14 santimdi motifleriniz. 4 çarpı 14 56. Sizin de yine size verdiğim yetişkin beden ölçü tablosuna göre ya da evdeki ölçtüğünüz süvetere göre beden genişliğiniz 67 santim diyelim. O zaman kalıyor 11 santim yani yaklaşık 5-5,5 santimlik lastik kısmı örerek siz de bedeninize göre ayarlama yapabilirsiniz. Beden genişliğini tekrar üzerinden geçmek istedim. Birinci bölümde motifleri birleştirdik, omuzu ördük. Buradaki işimiz yakadan lastik geçeceğiz ve bedenden lastik geçeceğiz. İplerimizi hazırlayacağız
ve süveterimizi bitireceğiz. Bu örgüyü de yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırabilirsiniz. Yakadaki ikili trabzan sıramıza başlıyoruz. Yine bu videoyu da bölümlere ayıracağım. Yakada ikili trabzan örme, lastik örme, bedende ikili trabzan örme, lastik örme, ip hazırlama gibi, ip örme gibi. Ben ikili trabzan çıkarmaya hep örgünün arkasında başlıyorum. O yüzden bu tarafı arka parça kabul ettim. Bir üst sıralarda lastik örerken 3 zincir çekeceğiz. O zincir noktaları çok belli olmasın diye bunu arka parça kabul ediyorum. Zaten iki ön lastiğin arasında kalacak. Çok da belli olmayacak ama yine de arkada kalmasında fayda var. Yine tığ ilmek yaparak başlıyorum. İpi döndürdüm, halka yaptım ve bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Bu ipi de örerken gizleyeceğiz. İkili trabzan yapacağım için tığın başına bir kere doladım ve ikisini birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben buradaki motifin başlangıcından başlamak istiyorum. Buradaki motifin köşesinden başlamak istiyorum. Köşe boşluğuna girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında aşağıdaki trabzanların üzerine ikili trabzan yapacağım. Tığın başına doladım. Trabzanın tepesine girdim. Tığın üzerine 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Sırasıyla tüm trabzan tepelerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İlmekten kalan ipi de gizleyebildiğim kadar gizliyorum. Sonra dışarıda kalan ipini keseceğim. Burada motifin köşesinden başladık ve trabzan üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Bu aşamada bütün yakadan ikili trabzanlar çıkaracağız. Zaten burada düzgün bir zemin var. Birleşim yerine kadar trabzan üzerine ikili trabzan yapalım. Trabzan üzerine ikili trabzan yaptım. Köşeye geldim. Köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Motiflerin birleşim yerine geldik. Diğer örgülerde de anlattığım gibi burayı 2 tane ikili trabzanla da geçebilirim. 3 tane ikili trabzanla da geçebilirim. Genelde 3 tane ikili trabzanla geçiyorum ama bir bütün örgüyü ben ördüğüm halde burada 3 tane ile geçerken başka bir yerde 2 tane ile geçebilirim. O an televizyona dalmışımdır. Elim sıkı ya da gevşek gelmiştir. Size anlatırken fark etmemişimdir. Siz de kendi elinizde sayılar değişebilir. Önemli olan çok fazla yere batıp marullanma yapmamak ya da az yere batıp arada boşluk oluşturmamak. Tığın başına doluyorum. Kaydırma noktamız V gibi görünüyor. Onun bir sağına batıyorum. Bir tam ortasına batıyorum. V harfinin tam ortasına batıyorum. Bir de soluna batıyorum. Birleştirme yerine 3 tane ikili trabzanla geçmiş oldum. Gördüğünüz gibi sanki aşağıda düzgün bir zemin varmış gibi diğer trabzanlarla aynı görünüyor. Ne arada bir boşluk var ne de üst üste binen bir görüntü var. Marullanma var. Yine köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve trabzan üzerine ikili trabzan yapıyorum. Omuz kısmını ördüğümüz yere kadar devam ediyorum. Yeni başlayanlar zorlanmasın diye bu kısmı biraz yavaş anlatacağım. Örgüyü bilenler lütfen hızlandırarak izlesinler. Yakayı örmeye başladığımız yere kadar geldik. Burada örmeye başladığım yere de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tam dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bizim asıl düzgün olmayan yerimiz burası. Boşluklardan ve ikili trabzanlardan ikili trabzan çıkaracağız. Birleştirme yerinde olduğu gibi birinden 2 tane çıkartırken birinden bir tane çıkartabilirim.
Ya da birinden 2 tane çıkartırken birinden 3 tane çıkartabilirim. Ne arada boşluk olsun ne de üst üste görüntü olsun. Onları da arada yanlış yaparak size göstereceğim. Onlar ne demek size göstereceğim. Tam dibine bir tane ikili trabzan yaptık. Boşluğun içine giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir üst sırada ikili trabzan ördüğümüz sıra var. Trabzanın kendisine bir tane ikili trabzan yaptım. Tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Boşluğun bir kendisine ikili trabzan yaptım. Bir de tepesine ikili trabzan yaptım. Buradaki ikili trabzan noktasına geldik. Bir tane kendisine ikili trabzan yaptım. Bir tane tepesine ikili trabzan yaptım. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Tepesine bir tane ikili trabzan. Dediğim olayı burada yaşamış olduk. Buralarda düzgün ilerlerken sanki aşağıda düzgün bir zemin varmış gibi ilerlerken burada arada boşluk oldu. Ben bu boşluğu istemiyorum. Demek ki orayı 2 taneyle geçmem gerekiyor. Orada elim gevşek gelmiş. Burada bir tane değil de 2 tane ikili trabzan yapacağım. Sonra tepesine batacağım. Trabzan noktasının kendisine batıyorum ve tepesine batıyorum. Boşluğun bir kendisine battım, ikili trabzan yaptım. Bir tepesine battım, ikili trabzan yaptım. Trabzanın bir kendisine battım, ikili trabzan yaptım. Bir tepesine battım, ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluk noktam diğerlerine göre daha büyük. O yüzden burayı bir tane değil 2 tane ikili trabzanla geçeceğim. Sonra tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım. Trabzanın bir kendisine ikili trabzan, bir tepesine ikili trabzan. Birleştirme yerine kadar geldim. Yeni başlayanlar için kesmedim. Mantığı anlaşılsın diye. Bir kendisine bir tepesine. Gerekiyorsa boşluğa 2 tane, tepesine 1 tane. Trabzanlara da gerekebilir. Kendisine 2 tane, tepesine 1 tane yapabilirsiniz. Arada boşluk olmasın. Boşluğun kendisine 1 tane, tepesine 1 tane. Tepesine 1 tane yaptım. Burada boşluk oluştu. İpi aldığım yerde. O yüzden bu boşluk yapan, burada boşta duran ipi alıyorum önce. Sonra trabzanın tepesine batıyorum. Ve o boşluğu da yok etmiş oluyorum. Trabzan içine bir tane ikili trabzan yaptım. Tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki birleştirme yerindeyiz. Tam ortasına bir tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında yine artık trabzanlar ve boşluklar geliyor. Gerektiği kadar trabzan çıkararak devam ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Gayet düzgün görünüyor. Ne üst üste binen trabzanlar var, yani ne marullanma var, ne de arada boşluk var. Baştan sona yukarı kadar size gösterdim. Aynı şekilde aşağıya doğru devam edeceğim. Hiçbir zorluğu yok. Boşluğa bir tane trabzan, tepesine bir tane trabzan. Gerekiyorsa boşluğa 2 tane trabzan, tepesine bir tane trabzan. Trabzan noktasında kendisine bir tane trabzan yapıyoruz, ikili trabzan yapıyoruz. Tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Baktık trabzanda da boşluk oluşuyor. Trabzanın bu gövdesine de 2 tane batabilirsiniz. Boşluk noktasına 3 tane ikili trabzan yaptım ve sonra trabzan tepesine battım. Gördüğünüz gibi buralarda
tek tek düzgün bir görüntü varken burada fazladan trabzanlarımız var. Biz bir üst sırada lastik ördüğümüzde, bu şekilde lastik ördüğümüzde bu lastik görüntüsü de böyle birbirine geçmiş ya da üst üste binmiş gibi görünecek. Marullanacak. Onu istemediğimiz için bu fazladan görüntüyle yapmıyoruz. Zaten çiçek gibi oldu böyle. Açıldı. Açılı bir şekil oldu. O yüzden aldığı kadar trabzan yapıyoruz. Buradaki omuzun sonunda göstermek istiyorum. Zaten sonrasında düzgün bir zeminde ilerleyeceğiz. İkili trabzan çıkarmaya devam ediyoruz. Buradaki son boşluğum büyüktü. 2 tane ikili trabzan yaptım. Ve yine omzun dibine başladığımız yere batıyorum. Omuz örmeye başladığımız yere batıyorum. Sonrasında yine ikili trabzan üzerine ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Bir tane daha size birleştirme noktası göstereceğim. Sonrasında artık bir bütün yakayı dolanalım. Örgüyü bilenleri de aynı şeylerle çok sıkmak istemiyorum. Köşe noktasına geldik. Bir tane ikili trabzan yaptık. Birleştirme yerine geldik. Birleştirme yerinin bir sağına battım. İkili trabzan yaptım. Bir tam V harfinin ortasına battım. İkili trabzan yaptım. Bir de soluna battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra köşeden örmeye devam ediyorum. Arkadan örmeye başlamıştık. Sonra omuzdan, boşluklardan ve trabzanlardan ikili trabzanlar çıkarttık. Ve bu şekilde motif üzerinde devam ediyoruz. Bu tarafı da aynı size gösterdiğim gibi yapacağım. Burada gösterdiğim için aynı şeylerle sizi sıkmak istemiyorum. Burayı da yapalım. Artık sıra sonuna gelip lastik örme işlemine başlayalım. Lastiği de anlatmak istiyorum. Sonrasında daha bedenden ikili trabzan geçeceğiz, lastik geçeceğiz ve iplerimizi hazırlayacağız. O yüzden aynı olan kısımları örerek geçiyorum. Bir bütün yakayı dolanarak sıra sonuna kadar geldim. Artık ikili trabzan işlemimiz bitti. Lastik örmeye başlayacağız. Lastik örmek için de en başta ikili trabzan yapmıştık. Onun tepesine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. İkili trabzan sayısını bitirmiş oldum. Lastik örmek için 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Lastik örerken de ikili trabzanlar kullanacağız. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz ve arka lastik kabul edeceğiz. Tığın başına doladım. Aşağıdaki trabzanları sırasıyla bir önden alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir arkadan alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Önden almak demek trabzan tığın önünde kalıyor demek. Arkadan almak demek trabzan tığın arkasına kalacak demek. Sırasıyla trabzanları bir önden alıp ikili trabzan yaparak, bir arkadan alıp ikili trabzan yaparak artık lastik görünümü veriyoruz. Bir önden aldım, ikili trabzan yaptım. Bir arkadan aldım, ikili trabzan yaptım. Görüntüsünü şimdi size göstereceğim. Bu şekilde bir lastik görüntümüz olacak. Bunu neden arka lastik kabul ettik? Yanına da en son ön lastik gelecek. 2 tane ön lastiğin arasında kalsın. Arka noktada zincirimiz çok belli olmasın. O yüzden zaten bu parçayı arka parça yapmıştık. Artık yakanın hiçbir yerinde değişen bir şey yok. Sıra sonuna kadar trabzanları bir önden bir arkadan alarak ikili trabzan yapacağız. Lastik öreceğiz. Bir alt sırada zaten amacımız zemin düzeltmekti. Lastiği kolay örmek için.
Artık şimdi sırasıyla trabzanları örüyoruz. Yakadaki kavis yerinde geçip yukarı doğru biraz örmek istiyorum size gösterebilmek için. Nasıl bir kavisimiz oldu. Buradan lastik örmeye başladık. Bir önden bir arkadan alarak buradaki kavis yerimizde geçtik ve yukarı doğru ördüm. Yakamız bu şekilde görünüyor. Çok fazla yere bassaydık, marullanma olsaydı, dediğim gibi bu arka lastikler sanki yokmuş gibi, hepsi ön lastikmiş gibi görünecekti. Ya da ön lastikler üst üste binecekti. Bir bütün yakayı bir önden bir arkadan alarak örelim, lastiğimizi tamamlayalım ve sıra sonuna gelelim. İstediğimiz kadar lastik öreceğiz yakada. Sonrasında ben burada sık iğne geçtim yakadan, buradan geçmedim. Gözüme yayvan görünürse toparlamak için sık iğne geçerim. Yok çok düzgün görünüyorsa sık iğne geçmem. Önce bir lastik sıramızı tamamlayalım, sonra ona karar vereceğiz. Süveterin anlatımına ertesi günden devam ediyorum. Nispeten daha açık bir hava var. Örgünün rengi daha net anlaşılacaktır. Sıra sonuna kadar lastik örerek geldim. En son arka lastiği yaptım. Bir tane trabzan kaldı. Onu da ön lastik olarak öreceğim. Zaten başlarken arka lastik yapmıştık. Burada sıra sonunda da ön lastiği yapmalıyım. Benim burada denk geldi. Denk gelmeyebilir. İlla ki son trabzan ön lastiğe denk gelecek diye bir şey yok. Sıra sonuna kadar geldiniz. Sizde denk gelmedi. Diğer örgülerde ne gösteriyorum? Böyle 5-10 tane sökerim. En son ön lastikte bıraktım. Tığın başına doladım. Normalde bir önden bir arkadan alıyoruz. Sıra sonunda ön lastiğe denk gelsin diye 2 tane trabzanı arkadan alıp örüyorum. Bir tane değil, 2 tane trabzanı arkadan alıp örüyorum. Birinci trabzanın ipinden biraz aldım. İkinci trabzanın ipinden biraz aldım. Ve onu arka lastik olarak ördüm. Sonra yine bir önden bir arkadan almaya devam ediyorum. 2 tane arkadan almamız çok fark edilir bir şey değil. Sıra sonunda ördüğümüzde ön lastiğe denk gelmiş olacak. Bu şekilde devam edeceksiniz. Son trabzan ön lastik olmuş olacak. Onu da ön lastik olarak örüp sıra sonunu bitireceksiniz. Ben benimki denk geldiği için söküyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ikili trabzanı da önden alarak ördüm. Sıra sonundayım. Sıra sonunda ne yapıyoruz? 3 tane zincir çekmiştik en başta. 3. zincirin içine batıyorum ve kaydırıyorum. Sıra sonumu yapmış oldum. Bir üst sıraya çıkacağız. Yine 3 zincir çekiyorum. Bunu hem bir tane ikili trabzan hem de arka lastik kabul ediyorum. Sonrasında işimiz çok kolay. Önde görünen trabzanı önden alıp öreceğiz. Arkada görünen trabzanı arkadan alıp öreceğiz. Önde olanı önden alıp örüyorum. Arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Önde olanı önden aldım, ördüm. Arkada olanı arkadan aldım, ördüm. Trabzanları bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz yaka kalınlığına gelene kadar ince istiyorsanız ince, kalın istiyorsanız kalın bir lastik yaparak bu yakadaki lastik işlemini tamamlıyoruz. Artık lastiğimiz daha belirgin hale gelmeye başladı. Diğer süveter yakalarında gösterdiğim gibi lastik örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonunda yine 3. zincirin içine kaydıracağız ve 3 zincir çekerek yine bir önden bir arkadan almaya devam edeceğiz. Burada artık düzelttik, buradaki en son trabzanı ön lastik yaparak artık onunla da bir sorunumuz yok. Çok kolay şekilde önden arkadan alarak örüyoruz. Sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırın. Tekrar 3 zincir çekin ve bir önden bir arkadan alarak örmeye başlayın.
Ben yakadaki lastiği 4 sıra örmek istiyorum. Birinci sırayı ördük, bitirdik. Şimdi ikinci sıraya başladık. 2 sıra daha örüp 4 sırayı tamamlayacağım. Sonra baktım yakada bir yayvanlık var. Toparlamak istiyorum. O zaman bir sıra sık iğne geçeceğiz. Geçmek istemezsem öyle bırakacağım. Ama geçmek isteyenler için sık iğneyi nasıl yapıyoruz onu size göstereceğim. Dört sıra lastiği tamamladım. Sıra sonuna kadar geldim. Önüme aldığımda böyle düzeltmemi gerektiren herhangi bir yer görmüyorum. Böyle yayvan durmuyor. Belki adam asal motifinde yaptığımda, süveteri yaptığımda elim gevşek gelmiş olabilir. O yüzden bir sıra sık iğne geçmiştim. Bunu hırkalarda da yapıyorum, yeleklerde de yapıyorum. Gözüme güzel görünmüyorsa, böyle sonrasında yıkadığımda ettiğimde bozulacağını düşünüyorsam sık iğne geçiyorum. Afrika menekşesinde geçmemiştik. Burada da yine sanki sık iğne geçecekmişim gibi biraz göstereceğim yapmak isteyenler için. Sonrasında sökeceğim ve lastik sıramızı bitireceğiz. Ben 4 sıra ördüm. Siz istediğiniz kadar ördünüz. Daha az da olabilir, daha çok da olabilir. Sıra sonuna geldiniz ve sık iğne geçmek istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Yine 3. zincirin içine kaydırıyorsunuz. Ve sık iğne örmeye başlıyorsunuz. Sık iğne içinde bir zincir çektim ve dibine bir tane sık iğne yaptım. 3. zincirin içine kaydırmıştım. Bir zincir çektim ve içine bir tane sık iğne yaptım. Sık iğne içinde yapıyoruz. Yine sırasıyla ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çektim. Sık iğne olduğu için başına dolamıyoruz. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekiyoruz. Bu şekilde tüm trabzan tepelerinden sık iğne örerek devam ediyoruz. Siz yayvan görüntüyü düzeltmek için bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorsunuz. Buraya kadar geliyorsunuz. Örgümüzü sık iğne ile de bitirsek, trabzanla da bitirsek bitişimiz aynı şekilde olacak. Düzgün bir bitiş yapacağız. Düzgün bitişten kastım zincir tepeleri, sık iğne tepeleri, trabzan tepeleri V harfi şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri güzel yüzünde, dış yüzünde, biri arka yüzünde, iç yüzünde. Hem tepeleri hem de kanatları kullanarak bir tane daha V harfi elde edeceğiz. Sık iğne ile de bitseniz, trabzanla da bitseniz aynı işlemi yapacağız. Şimdi sıra sonuna geldik. Sık iğne örenler de sıra sonuna geldi. İpini yeteri kadar bırakıp kesiyor. İpi yeteri kadar kestim. Burada daha küçük bir tığ numarası kullanacağım. Trabzan tepesine, sık iğne tepesine daha rahat girebilmek için. İkili trabzanla da bitsek, sık iğne ile de bitsek bitişimiz değişmeyecek. Aynı bitişi yapacağız. En başta çektiğimiz zincirleri atlıyoruz. Ben 3 zinciri atlıyorum. Sık iğne yapanlar da en başta çektikleri bir zinciri atlayacaklar. Zincirlerden değil, sonraki ördüklerimizden başlıyoruz. Ben ön lastikten başlayacağım. Siz ilk ördüğünüz sık iğneden başlayacaksınız. Aynı şeyi yapacağımız için kafa karışıklığı olmasın diye trabzan üzerinden ilerliyorum. 3 zinciri atladım. Buradaki ön lastiğin tepesine arkadan giriyorum. İlk ördüğüm ön lastiğin tepesine arkadan giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Burada da son ördüğüm ön lastik var. Onun da sadece arka kanadına giriyorum. İpi yine aldım ve arkaya çektim. Bir tane daha V harfi oluşturmuş oldum. Yani tüm tepelerin görünümünü eşitlemiş oldum. Artık ipi gizleyebilirim. Burada ipi aldım. Bir zincirle buraya sabitledim. Sonrasında giydiğimde, yıkadığımda sökülmesin. Yeteri kadar gizlediğimi düşündükten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Tüm lastiği şimdi size göstereceğim. Burası örgünün ön tarafı.
Burası da arka tarafı. Arkadan başlamıştık. En başta ikili trabzanlar çıkardık. Zemin düzeltmek için onun üzerine 4 sıra bir önden bir arkadan alarak lastik ördüm. Ağız yayvan gelenler için bir sıra sık iğne ördünüz ve benim gibi sıra sonunda bitirdiniz. Artık yakadaki işlemimiz bitti. Bedenden ikili trabzan çıkaracağız ve lastik öreceğiz. Aslında aynı işlemi yapacağız. Örgüyü bilenler devam edebilir. Buradaki tek farkımız buradaki köşe noktaları. Diğer örgülerden size örnek gösteririm. Ben kavisli olanı da çok seviyorum. Böyle köşeli olanı da çok seviyorum eteklerde. Kavislerin fotoğrafına bakın. Kavisli yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Ya da köşelilerin fotoğrafına bakın. Köşeli yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Ben ikisini de size anlatacağım. Diğer iki süveterde yuvarlak olanı, kavisli olanı gösterdiğim için bunda köşeli olanı göstermek istiyorum. Ama kavisli olanlar da yine benim anlatımıma göre örebilecekler. Bedenden ikili trabzan çıkarmaya başlıyoruz. Örgüyü aldım. Bu şekilde. Yine görünmeyecek bir yerden başlamak istiyorum. Bu sefer koltuk altına doğru denk gelsin ki çok fazla görünecek bir yer değil. O yüzden buradan bir yerden başlayacağım. Yine sağ ilmek yaparak başlıyorum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına doladım ve ikisini birlikte tutuyorum. Buradaki 3 tane motif var. İkinci motifin başlangıcından başlamak istiyorum. Buradaki köşe boşluğundan girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım ve ikisini birlikte aldım. Sonrasında yine yakada olduğu gibi aşağıdaki trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Birleşim yerlerinden aldığı kadar 2 ya da 3 tane ikili trabzan çıkartıyoruz. Burada da amacımız eşit sayıda ilerlemek değil, boş görüntüsü yaratmamak ve marullanma yapmamak. Şurada da göstermek istiyorum. Biz ikili trabzan çıkarmada burada marullanmaya da boş görüntüleri yapsaydık lastiğimiz de düzgün olmayacaktı. Güzel bir temel yaptık, zemin yaptık. Onun üzerine de lastiğimiz güzel şekilde ilerledi. Bedendeki amacımız da bu. Şimdi etek ucuna kadar ilerleyelim ve etek ucunda ne yapıyoruz onu size anlatmak istiyorum. Köşeye kadar geldim. Burada kavisli bir görüntü isteyenler diğer önlük süveterlerde olduğu gibi ya da bazı hırkalarda yaptığım gibi buraya köşe noktasına 3 tane ikili trabzan yapıyor. Kavisli isteyenler 3 tane ikili trabzan yapacak. Sonra yine trabzan üzerine trabzan örmeye devam edecek. Örgünün 4 tane köşesi var etekte. Köşelere 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Sonrasında sizin işiniz daha kolay. Yine bir önden bir arkadan alarak lastik öreceksiniz. Kavisli yapmak isteyenler köşeye 3 tane ikili trabzan yapsın ve yakada gösterdiğim gibi bedenden de bir önden bir arkadan alarak lastik örsün. Siz istediğiniz kadar lastik örerek devam edebilirsiniz. Beklemenize gerek yok. Ama ben bu sefer farklı anlatmak istiyorum. Köşeli anlatmak istiyorum. Onun için ne yapıyoruz? 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeli yapmak isteyenler 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorlar. Sonra yine motiflerden, birleşim yerinden ikili trabzan çıkarmaya devam ediyoruz. Görüntüsü de bu şekilde. Bir tane daha köşeyi etek ucunu size göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Etek ucuna 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Kavis yapanlar 3 tane ikili trabzan yapacaktı. Buradan ikili trabzan çıkarmaya başladık. Bir tane eteği ördük, 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Devam ediyoruz.
Diğer etek uçlarına da aynı işlemi yapıyoruz. Buradan yukarı devam ettim. Buradaki boşluk ve trabzan sıralarında aynı yakadaki yaptığımız işlemi yapıyoruz. Aldığı kadar trabzan çıkartıyoruz. Ne boşluk yapıyoruz ne marullanma yapıyoruz. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Bir bütün örgüyü dolanacağız. Sıra sonunda yine yakada yaptığımız gibi ilk ikili trabzanın tepesine giriyoruz. İpi aldık ve kaydırdık. Lastik örme işlemine başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunu da bir arka lastik kabul ettim ve ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Sonrakinden başlayarak sırasıyla bir önden alıp ikili trabzan örüyorum. Bir arkadan alıp ikili trabzan örüyorum. Etek ucuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Yakada zaten lastik örmeyi göstermiştim. Etek ucuna kadar devam edelim. Köşeye kadar bir önden bir arkadan alarak devam ettim. Burası bizim köşemiz. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Orayı görmeyin. Buradaki en son trabzanımız ön lastik olmalı. Ön lastiğe denk gelmeli. Ben de yine denk gelmedi. 5-10 tane söktüm ve burada ikisini arkadan aldım. O şekilde ilerledim ve burası ön lastik olmuş oldu. Köşeden önceki son trabzan ön lastik olmalı. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz daha farklı biliyorsanız öyle de devam edebilirsiniz. En son ön lastiği ördüm. Köşeye geldim. Köşedekileri de yine sırasıyla en son ön lastik yapmıştım. Arka lastik örüyorum. Ve ön lastik örüyorum. Tekrar 2 zincirlik köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemizi oluşturduk. Sonrasında yine trabzanları bir önden bir arkadan almaya devam ediyorum. Ön lastikle başlıyorum. Önden alarak başladım. Sırasıyla devam ediyorum. Diğer etek ucunu da göstereceğim size. Daha rahat anlaşılacak. Köşede kavis vermek için 3 tane ikili trabzan yapanların işi daha kolay. Siz herhangi bir şey denk getirmeye çalışmıyorsunuz. Sırasıyla ne denk geliyorsa önden arkadan alarak örmeye devam ediyorsunuz. Sizde herhangi bir zincir yok arada. Sonraki sıralarda da önden arkadan alarak örmeye devam ediyorsunuz. Diğer köşeye kadar örmeye devam ediyorum. Diğer etek ucunu da size göstereceğim. Sonra kalan 2 etek ucunu da aynı şekilde yapacağız. Buradaki son trabzan ön lastik olarak denk geldi. Denk gelmeseydi ne yapacağımızı biliyorsunuz. Şimdi buradaki köşeyi örmeye başlıyoruz. Sırasıyla arkadan ve önden alarak ördüm. Köşeye ne yapıyoruz? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeyi yaptıktan sonra lastik örmeye yine ön lastikle başlıyoruz. Bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. Size bir lastik görüntüsü vereceğim. Aynı oradaki gibi örünecek. Motifleyerek de yapmıştık aynısını. Oradaki gibi görünecek. Şimdi bir bütün örgüyü bu şekilde dolanalım. Diğer etek uçlarında da aynı işlemi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geliyoruz. Yine 3. zincirin içine kaydırıyoruz. Bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Bu noktada artık son trabzan öne mi denk geldi, arkaya mı denk geldi derdimiz yok. Bu sırada biz bunu düzenledik. Sonrasında yine bir önden bir arkadan örmeye devam ediyoruz. Yine devam ettik. Son trabzanı önden alarak ördük. Köşeyi örüyoruz. Arkadan önden alarak örüyoruz ve 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yine önden ve arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Sonrasındaki işlemimiz daha kolay. Aynı şekilde devam edecek. Ben bedende de 4 sıra lastik öreceğim. Bunun birinci sırasını örüyoruz. Sonrasında ikinci ve üçüncü sırayı da öreceğim. Artık bu kalınlık bana yeterli dediğim noktada, siz de artık bu kalınlık bana yeter dediğiniz noktada son bir sıra daha öreceğiz. Ben 3 sıra öreceğim. Sonra son sıraya geçeceğim.
Siz de kaç sıra öreceksiniz? Kalın istiyorsanız daha fazla sıra örüp sonra son sıraya geçiyorsunuz. Ya da ince örmek isteyenler, sadece 2 sıra örecek olanlar bu sırayı tamamlasınlar. Bir sonraki sırada son sırayı örsünler. Orada fark eden şey ne? Yine örgü bilenler için anlatmak istiyorum. Son sırada tek yapacağımız şey sadece köşede bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapacağız. Tek fark eden şey bu. Örgüyü bilenler son sıraya geçsinler ve köşeye bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapsınlar. Sıra sonuna gelip yine düzgün bir bitişle örgülerini bitirebilirler. Onların izlemesine gerek yok. Ben yeni başlayanlar için anlatacağım. 3 sırayı örüp sonra 4. sırada sizinle beraber öreceğiz. Ben size söylediğim gibi 3 sıra lastik ördüm ve 4. sıraya, yani son sıraya geçtim. Hava değişikliklerinde çok fazla çekim yapmamaya çalıştım. O arada örmem gereken yerleri ördüm, size göstermem gereken ipleri ördüm ve bugün de hava güzelken böyle güzel detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Siz de istediğiniz kalınlıkta ördünüz. İster 2 sıra, ister 5-6 sıra lastiğinizi ördünüz. Ve artık bu bana yeterli dediniz. Son sıraya geçtiniz. Son sırada ne yapacağız? Lastiğin son sırasındayız. Yine köşedeki 2 trabzanı sırasıyla örüyorum. Ve köşe boşluğuna geliyorum. Tek fark, önceki sıralarda 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaparken son sırada bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Son sırada sadece farklı olarak bunu yapıyoruz. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Tüm köşelerde bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sizinle motifli yeleğin lastiğini paylaşmıştım. Aynı o görünüme ulaşmış olduk. Bir tane etekte gösterdim. Diğer etekte de göstermek istiyorum. Sırasıyla bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Diğer etek ucuna kadar örerek geldim. Buradaki iki trabzanı da arkadan önden alarak ördüm ve köşe boşluğuna geldim. Köşeye bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine önden ve arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Son sıradayız artık. Tüm köşelerde aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan. Artık sıra sonuna kadar geleceğiz. Diğer etek kısımlarını da örerek sıra sonunda yakada gösterdiğim gibi düzgün bir bitiş yapacağız ve artık iplerimizi hazırlamaya başlayacağız. Lastik örmede son sırayı da bitirdik. Artık düzgün bir bitiş yapacağız yakada yaptığımız gibi. Ben bedenden sık iğne geçmiyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Tekrar etmek istiyorum. Lastiğimizin kısa ya da kalın olması bizim vücut genişliğimizi etkileyecek. Ben kendi vücut genişliğime gelene kadar, istediğim boya gelene kadar lastik ördüm. Normalde de hırka yaparken, yelek yaparken, başka örgüler yaparken lastik görüntüsünü sevdiğim için kalın lastikler kullanıyorum. Siz de zevkinize bağlı olarak ince ya da kalın yapabilirsiniz. Sıra sonunda yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım. 3 zincire dokunmuyorum. İlk ördüğüm ön lastiğin tepesine arkadan giriyorum. Yani V harfinin tamamını alıyorum. Bu şekilde. İpi aldım ve geriye çektim. Burada da son ördüğüm ön lastik var. Onun da sadece arka kanadını alıyorum. İç kanadını alıyorum ve ipi aldım, arkaya çektim. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz trabzan tepesi de buradaki 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Yani tüm görünümü eşitlemiş olduk. Artık ipimizi gizliyoruz ve lastik işlemimizi bitiriyoruz. İpi gizlerken çok fazla çekiştirmiyorum ki buradaki yaptığım trabzan tepesi daralmasın. Öncelikle ipi aşağıya aldım böyle. Bir tane zincirle arkaya sabitliyorum. Yıkadığımda, giydiğimde sökülmemesi için.
Sonrasında ipimi gizliyorum. Yeteri kadar gizlediğimi düşündükten sonra da dışarıda kalan ipi kesiyorum. Artık bedendeki lastik işlemimiz de bitti. Sadece ip yapacağımız kısımlar kaldı. Ben burada hazırladım bu şekilde. Bu tarafta da sizinle beraber hazırlayacağız. Bir tanesini göstereceğim, diğerlerini aynı şekilde yapacağız. Ben diğer önlük süveterlerde sadece bir tane yapmıştım. Burada sizin gönderdiğiniz modellerde iki yerde ip yapılmış. O yüzden bu sefer de iki yerde göstereceğim. Normalde ben 3 tane motif varsa üçünün tam ortasından başlıyorum. 4 tane motif varsa dördünün tam ortasından bir tane yapıyordum. Bu sefer iki tane yerde yapacağız. Bağlayacağımız yerleri de yine 2.75 milimle yapıyorum. Tüm süveterde 2.75 milim tığ kullandım. Sadece ip gizleyeceğim bölümlerde 2 milim kullandım. Şu şekilde önüme alıyorum. Buradaki motif birleşim yerlerinin tam ortasına denk getirdim. Birinci ile ikincinin tam ortasına, ikinci ile üçüncünün tam ortasına. Bu şekilde devam ettim. Buraya giriyorum. İpi aldım ve düğüm atıyorum. Ben 25 santimlik ipler yapıyorum. Siz istediğiniz uzunlukla yapabilirsiniz. Ama 25 santim yeterli geliyor. Diğerlerinde de hep öyle yaptım. Onun için de 55 tane zincir çekiyorum. İpi aldım. Sırasıyla zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi. Toplam 55 tane zincir çekeceğiz. Sonrasında yukarıdan aşağıya doğru örerek devam edeceğiz. Zincirlerimizi 55'e tamamlayalım. Sizin ipiniz kalın olabilir, ince olabilir. Siz de ölçüsüne göre ilerlersiniz. 25 santimlik zincirler yaparsınız. Size belki 50 tane zincir gerekebilir. İnce olanlarda belki 60 tane gerekebilir. Sadece zincir sayımız değişir. Ben 55 tane zincir çektim. Ne yaptık? 2 tane motifin birleşim yerinden yukarı doğru çıktık. Buradaki tepeye ipimizi bağladık. Sonra 55 tane zincir çektik. Siz elinizdeki ipin inceliğine, kalınlığına göre 25 santim olana kadar yaptınız. Ve artık yukarıdan aşağıya doğru ipimizi örmeye başlıyoruz. Zincirlerimizi hazırladık. Burası zincirin ön tarafı. V harfi gibi görünüyor yine. Biz arkasındaki kısa çizgileri kullanacağız. Sizin için onları şöyle gösterebilirim. Arkasındaki kısa çizgileri kullanacağız. Sık iğne örerek ipimizi hazırlayacağız. Yan bağlarımızı hazırlayacağız. 55. zinciri bıraktım. 54. zincirin arka çizgisine girdim ve bir tane sık iğne yaptım. Sırasıyla tüm kısa çizgilere sık iğne yapıyorum. Sizin bildiğiniz başka bir yöntem varsa ya da beğendiğiniz bir böyle bağcık yapma modeliniz varsa onu da yapabilirsiniz. Ama ben genelde bunu kullanıyorum. Biraz sonra da görüntüsünü göreceksiniz. Sırasıyla 55 tane zincirin arkasındaki kısa çizgiye sık iğne yapıyoruz. Görüntüsü de bu şekilde, hem tepesi V harfi şeklinde görünüyor hem aşağısı V harfi şeklinde görünüyor. Kısa çizgilerine batmamızın sebebi bu. Düzgün bir görüntü olması. Şimdi ilk yaptığımız zincire kadar arka çizgilerine batalım ve en son ipimizi gizleyelim. Sırasıyla örmeye devam ettim. En son birinci zincirin arka çizgisine de battım. Artık bu noktada ipimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. İp gizleyeceğim için yine küçük bir tığ numarası aldım. Örgünün arkasına çeviriyorum. Buradaki ipi
Trabzan tepesinden geçirip arka tarafa alıyorum. En son birinci zincirinde arka çizgisine battım. İpimi kopardım ve ipi örgünün arka tarafına aldım. Bu iki ipi birbirine iki kere bağlıyorum. Sonrasında gizliyorum. Toplam 8 tane bağlama ipi yapmamız gerekiyor. Ben bir taraftakileri hazırlamıştım zaten. Onlar da aynı size gösterdiğim gibi. Onların iplerini gizlemedim daha. Size bir tane daha başlangıcını göstermek istiyorum. Bu sefer de bu tarafta değil. Burada da zaten 2 tane motifin tam ortasına yapacağız. Aynı şekilde bir de bu tarafta göstermek istiyorum. Burada da 2 motifin ortasına ve 2 motifin ortasına yapacağız. Başlangıcı göstereceğim. Sonrası aynı şekilde ilerleyecek zaten. 2 motifin ortasından devam ettim. Arka lastiğin tepesinden girdim. İpi aldım. Ve burada ipimi bağlıyorum. 55 tane zincir çekmem gerekiyor. Bağladığım tepeye girdim. İpi aldım. Zincir çekmek için de ipi alıyoruz ve ilmekten geçiriyoruz. İpi aldık, ilmekten geçirdik. 55 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerin de V gibi görünen ön yüzün değil, arkadaki kısa çizgilerini kullanıyoruz. 55. zinciri bırakacağız. 54.'den itibaren örmeye başlayacağız. En son birinci zincirin arka çizgisinde alıyoruz. İpimizi yeteri kadar kesip arkada iki ipi birbirine bağlıyoruz ve gizliyoruz. 8 tane bağlama ipini de bu şekilde yapıyoruz. Ben diğer kalan 3 ipi de size anlattığım şekilde yapacağım. Artık süveterin bitmiş halini göreceğiz. Artık süveterimiz bitti. Mankenin üzerindeki görünüş de bu şekilde. Ben de 38 bedenim, manken de 38 beden. Yandaki bağlama iplerini kullanarak kendi bedeninize göre ayarlama yapabilirsiniz. İçinize giydiğiniz kalın ya da ince örgülere göre dediğim gibi iplerle kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Önü arkası aynı şekilde. Eninde 3, boyunda 3 motif kullandık. 2.75 milim tığ kullandık. İçinde gömlek yokken de böyle sade haliyle göstermek istedim. Bayrama yetiştirmek isteyen arkadaşlar olduğunu biliyorum. O yüzden hava ne kadar kötü de olsa yetiştirmeye çalıştım. Umarım severek örüp giyeceğiniz bir süveter olur. Süveterle ilgili aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. YouTube'da videonun altına ya da Instagram'dan bana fotoğraflı olarak örgülerinizi atabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir sonraki video ahududu hırka olacak. Onu bekleyen arkadaşlar da var. Sırasıyla gidiyorum biliyorsunuz. Sonrasında benden Pinterest yelek istemiştiniz. Onu yapacağız. Pinterest hırka yapacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.